Noel Baba, Père Noel, Santa Claus. Adı ne olursa olsun herkes bu tombul neşeli hediye getiren yaşlı adamın hikayesini bilir. Yoksa aranızda bilmeyen de var mı? Avrupa ve Amerika'da genellikle Hristiyan toplumlarda yetişmiş herhangi bir çocuğa sorarsanız size Noel Baba'nın nereden geldiğini söyleyebilir. Kuzey Kutbu'ndan. Ancak onun bu tarihsel yolculuğu her yıl dünyanın etrafında ren geyikleriyle çekilen kızağıyla bir gecelik tur atmasından daha uzun ve daha çarpıcıdır. Modern Amerikan Noel Babası'nın atası Roma İmparatorluğu döneminde Akdeniz'de doğmuş, efsanesi Kuzey Avrupa'da evrim geçirmiş ve nihayet yeni dünya kıyılarında artık bugün alışık olduğumuz şeklini almıştır. Peki Noel Baba'nın Türkiye'de doğduğunu, hatta mezarının da Antalya'da olduğunu biliyor muydunuz? Hazırsanız Noel Baba'nın nasıl ortaya çıktığını ve Noel Baba'nın şaşırtıcı hayat hikayesini anlatacak olduğum Noel Baba videomuza başlayalım. Günümüzde Noel Baba efsanesine dönüşmüş olan Aziz Nikola, milattan sonra 3. yüzyılın sonlarında Antalya'nın Demra ilçesine bağlı Patara'da dünyaya geldi. Bu bebeğin hayata gözlerini açtığı Patara, antik Likya uygarlığının önemli şehirlerinden biri olan Mira idi. Ve o dönemde Mira değerli bir liman şehri olarak biliniyordu. Çok zengin, varlıklı ve de koyu bir Hristiyan ailenin oğlu olan Aziz Nikola, henüz bir çocukken anne ve babasının yakalandığı çaresiz bir hastalık sebebiyle onları kaybederek tek başına kaldı. Anne babasından kendisine çok büyük bir miras kalmasına rağmen bu mal varlığını ebeveynlerinden öğrendiği dini değerlere göre kullanmaya karar verdi. Böylece Nikola ne kadar malı, mülkü, parası varsa onları ihtiyaç sahipleri yaşlılar ve bakıma muhtaç kişiler için kullanmaya başladı. Fakat Diocletianus adında bir Roma imparatoru sahneye çıkınca Aziz Nikola'nın hayatı dramatik bir şekilde değişti. Diocletianus Hristiyanlara yönelik acımasız zulümleriyle tanınıyordu ve onun yönetimi altında Hristiyanlar ağır baskılara ve işkencelere maruz kaldılar. Bu zor dönemde Nikola sürgüne gönderildi ve zindanın soğuk ve kasvetli duvarları arasında uzun yıllar hapis hayatı yaşayan Nikola, sonunda İmparator Konstantin tahta geçtiğinde Hristiyanlar için yeni bir çağ başladı. Konstantin'in hoşgörülü dini politikaları sayesinde Nikola serbest bırakıldı. Nikola ile ilgili anlatılan en tanınmış hikaye aynı köyde yaşayan fakir bir adamın 3 kızı ile ilgili olanıdır. O zamanlar bir genç kızın çeyizinin büyüklüğü evlenme ihtimalini doğrudan etkilerdi. Eğer hiç çeyizi yoksa kızlar köle olarak satılırlardı. İşte bu fakir adamın 3 kızı da çeyizleri olmadığı için kölelikle karşı karşıya kalmışlardı. Bir gece adamın evinin penceresinden içeri 3 kese altın atıldı. Bu keseler evin içindeki ocağın önünde kurumak üzere bırakılan ayakkabıların yanına düşmüştü. Kimse nereden geldiğini bilmiyordu. Bu gizemli altınlar sayesinde genç kızlar köle olarak satılmaktan kurtuldular. Bu yardımın Aziz Nikola tarafından yapıldığı çok sonra anlaşıldı. Nikola milattan sonra 343 yılında Antalya'nın Demre ilçesinde hayatını kaybetti ve buraya gömüldü. Her yıl 6 Aralık'ta bu efsaneye inananlar dünyanın dört bir yanında Aziz Nikola gününü kutlarlar. Çocuklar ayakkabılarını temizleyip Noel Baba'dan istedikleri hediyeleri yazdıkları bir listeyle birlikte akşam olunca ayakkabılarını kapının önüne koyarlar. Anne babaları ise bu listeyi alıp ayakkabıların içine çikolata, şekerleme, kurabiye vesaire koyarlar.
Oldukça çeşitli Aziz Nikola tasvirleri bulunmakta. Ancak hiçbiri bugün her yerde görülen al yanaklı, beyaz sakallı yaşlı adama pek benzemez. 3. ve 4. yüzyıllarda yaşamış olan gerçek Aziz Nikola'nın en ilgi çekici görsellerinden birisi, eski sanatçılar tarafından değil de modern adli tıp yüz rekonstrüksiyonu kullanılarak yaratılmıştır. Bu Aziz'in kalıntılarının nerede olduğuna dair bilimsel tartışmalar günümüzde de devam etmekte. Ancak genel olarak Aziz Nikola'nın kemiklerinin 11. yüzyılda İtalyan denizciler tarafından çalındığına ve İtalya'nın güneydoğu kıyısındaki Basilica di San Nicola'nın mahzenine götürüldüğüne inanılmakta. Bu mahzen 1950'lerde onarıldığında Aziz'in kafatası ve kemikleri röntgen fotoğrafları ve binlerce ayrıntılı ölçümlerle belgelenmiştir. İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nde yüz antropoloğu olan Caroline Wilkinson bu verileri ve modern yazılım simülasyonlarını kullanarak yüzyıllar önce ölmüş olan bu adamın modern bir rekonstrüksiyonunu oluşturdu. Wilkinson, Noel Baba'nın orijinal adaşına muhtemelen Roma İmparatoru Diokletianus döneminde Hristiyanlara yapılan zulüm sırasında kötü bir şekilde kırılmış burnu olan bir insan yüzü yerleştirdi. Bu tür çalışmalarının çoğu tabii ki yoruma açıktır. Bir zamanlar Nikola'nın kafatasını kaplayan yüz kaslarının boyutu ve şekli tahmin edilmek zorundaydı. Ve bu kafatasının şekli 2 boyutlu verilerden yeniden bilgisayar aracılığıyla yaratıldı. Dijital sanatçılar Nikola gibi Akdeniz coğrafyasında yaşayanlar arasında yaygın olan koyu tonlu cilt, kahverengi gözler ve 60 yaşındaki bir adamın gri saçları da dahil olmak üzere en iyi tahminlere dayanan ayrıntıları eklediler. Peki Aziz Nikola nasıl Noel Baba'ya dönüştü? Noel Baba ismi Aziz Nikola'nın ölümünden sonra özellikle Batı Avrupa'da gelişen çeşitli gelenekler ve hikayeler sonucu ortaya çıktı. Fakat o dönemlerde Noel Baba karakterinin günümüzdeki bilinen bu görüntüsüyle hiç alakası yoktu. Aziz Nikola ile ortaya çıkan çocuklara ve yardıma muhtaç insanlar için gizlice evlerine hediyeler bırakan bu karakter, zamanla Aziz Nikola hikayelerinin yerel geleneklerle birleşmesiyle Hristiyanlar arasında dünyaya yayılmaya başladı. Örneğin Hollanda'da Aziz Nikola Sinterklaas olarak bilinir ve bu isim zamanla İngilizce konuşulan bölgelerde Santa Claus şekline dönüşmüştür. Ve 18. yüzyılda özellikle Hollandalı göçmenlerin Amerika'ya yerleşmesiyle Sinterklaas, yani Amerika'daki bilinen ismiyle Santa Claus geleneği Kuzey Amerika'ya taşınmış oldu ve burada zamanla bugünkü Noel Baba karakterine dönüştü. Bu süreçte Noel Baba'nın hediyeler getiren neşeli ve cömert bir figür olarak tanınması giderek güçlendi. Fakat Aziz Nikola'nın bugünkü bildiğimiz Noel Baba görseline dönüşme sürecinde çok değişik bir plan vardı. Nikola'nın hikayesi ve bugünün Noel Baba figürü bir dizi tarihsel gelişmeyle yaşandı. İlk dönemde bu hikaye Thomas Nast'ın kalemiyle yeni bir boyut kazandı. 1863 yılında Harper's Weekly dergisi için Thomas Nast bir karikatür çizmişti. Bu çizim Noel Baba'yı Amerikan İç Savaşı yıllarında Kuzeylilerin ordu kampında hediyelerle dolu bir kızakta yıldızlarla süslü bir ceket ve çizgili pantolon içinde bir Kuzeyli destekçisi olarak gösteriyordu. Thomas Nast'ın bu tasviri onun Noel Baba imajını popüler olarak tanınmasında önemli bir rol oynadı. Ama Noel Baba'nın bugünkü imajının şekillenmesinde bambaşka bir düşünce devreye girdi.
1931 yılında Coca-Cola satışlarını arttırmak ve kış aylarında azalan talebi canlandırmak için yeni bir reklam kampanyası başlattı. Bu kampanyanın bir parçası olarak Coca-Cola, Michigan doğumlu ressam Sandblom'u görevlendirdi. Sandblom'un görevi Noel Baba'nın popüler bir figürünü oluşturmak ve bu imajı Coca-Cola markası ile özdeşleştirmekti. Noel Baba'yı neşeli, tombul ve cana yakın bir karakter olarak tasarlayan Sandblom'un çizimleri Noel Baba'nın bu yeni imajını hızla popüler hale getirdi ve Coca-Cola reklamlarında önemli bir rol oynamaya başladı. Noel Baba'nın bu yeni imajını tüketicinin bilinçaltına yerleştirmeyi başaran Coca-Cola, özellikle Noel dönemindeki içecek satışlarını da arttırdı. Bu strateji, Noel Baba'nın hediyelerle dolu bir dünya oluşturma fikrini kullanarak insanların alışveriş alışkanlıklarını etkilemeyi hedefliyordu. Bu konuda da hedeflenenin de ötesine geçildi ve bugün Noel ve yılbaşı dönemi tüketimle beslenen kapitalist dünyada bir alışveriş çılgınlığına dönüştü. Reklam afişleri Noel Baba'yı Coca-Cola içerken mutlu bir şekilde gösteriyordu ve bu insanlara mutluluğun ve neşenin Coca-Cola ile özdeşleştiği mesajını veriyordu. Coca-Cola sadece bir içecek markası olmanın ötesine geçerek küresel çapta Noel Baba figürünün şekillenmesinde de kilit bir rol oynamıştı. Şüphesiz iyi niyetli olsa da Noel Baba kendi payına düşenden çok daha fazla tartışmaya yol açmış ve açmaya da devam etmekte. Örneğin Sovyetler Birliği'nde Noel Baba Stalin ile ters düşmüştür. Çarlık Rusyası'ndaki Froste'de Hollandalı Sinterklaas gibi Noel'in sevilen bir figürüydü. Sovyetler Birliği kurulduğunda komünistler Noel kutlamalarını ve hediye getirenleri ortadan kaldırdılar. Daha sonra 1930'larda Stalin destek bulmaya ihtiyaç duyduğunda Frost dedenin bir Noel hediyesi getiricisi olarak değil de seküler bir yeni yıl hediyesi getiricisi olarak yeniden ortaya çıkmasına izin verdi. Rusya'da Noel'i yerinden etme girişimleri Sovyetlerin Noel Baba karmaşasını önlemek için mavi ceketli Frost dedenin seküler bir versiyonunu Avrupa ülkelerine yayma girişimleri gibi sonuçta başarısız oldu. Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kontrolleri altına aldıkları her yerde Polonya ya da Bulgaristan gibi ülkelerde yöresel hediye getirenlerin yerini almaya çalıştılar. Ancak yerel halk 1989'da Sovyetler Birliği dağılana kadar nefesini tuttu ve daha sonra kendi geleneklerine geri döndü. Noel Baba dünya çapında siyasallaşmış bir figür olmaya devam ediyor. Amerikan askerleri 2. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda Noel Baba'yı dünyanın dört bir yanına yaydılar ve Noel Baba savaşın harap ettiği toprakların yeniden inşasında Amerikan cömertliğinin bir sembolü olarak genellikle memnuniyetle karşılandı. Noel Baba'nın bu yeni imajı insanların Noel'i nasıl kutladıklarını ve hatta bu özel dönemin nasıl hissedildiğini etkiledi. Noel Baba ve Noel ağacı şaşırtıcı bir şekilde Müslüman ülkelerde de bir yılbaşı sembolü haline gelmiş durumda. Yeni bir yıla girmemize az kalan şu günlerde her yıl olduğu gibi en çok tartışılan konulardan biri olan bir Müslüman yeni yıl kutlaması yapmalı mı, yapmamalı mı konusuna ben bir İslam alimi olmadığım için girmek istemiyorum. Türkiye'de bu konu gündeme geldiğinde pek çok kişinin savunduğu şey yılbaşı ve Noel'in birbirlerinden farklı iki şey olduğudur. 24 Aralık'ta başlayıp 26 Aralık akşamı son bulan Noel kutlamaları Hristiyanların bir yortusu, bir dini bayramıdır. Yılbaşı ise
tüm dünyada yeni bir yıla giriliyor olması nedeniyle kutlanmakta olan Noel'den farklı bir gündür. Ama inkar edilemeyecek bir gerçek de büyük şehirlerin sokak süslemelerinde, AVM'lerin dekorasyonlarında yeni yıl kutlamalarının yapılış şekli büyük ölçüde Hristiyanların bayramı olan Noel'in izlerini taşımakta. Dünyanın her yerinde yeni yıl yaklaştığında Noel Baba ve Noel ağacı gibi semboller başta olmak üzere yapılan yeni yıla giriş kutlamalarını neredeyse Noel bayramından ayırt etmek imkansız gibi. Bu arada çam ağacı süslemenin eski Türklerde de bir gelenek olduğu söyleniyor. Ancak günümüzde pek çok ülkede insanlar Noel Baba'yı ya Noel'in dinsel yönünü temsil ettiği için ya da dinsel yönüne karşı çıktığı için kendi kara listelerine alıyorlar. Bazen de Noel Baba buralı olmadığı için reddediliyor. Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Avusturya ve Latin Amerika gibi ülkelerde çok güçlü Noel Baba karşıtı hareketler var. Çünkü halklar kendi yerel Noel hediyecilerini ve geleneklerini Kuzey Amerikalı Noel Baba'dan korumaya çalışıyorlar. Bu tür çabaların Noel Baba'ya artan ilgiyi durdurması pek mümkün görünmüyor. Ancak Noel Baba'yı rengeyiklerinin çektiği kızağıyla yola çıktığı yoğun Noel arifesi programında birkaç ülkeyi ziyaret etmekten kurtarabilir. Neticede bugün dünyanın neresinde olursa olsun ufacık bir çocuk bile Coca-Cola'nın reklam ürünü olarak ortaya çıkmış olan bugünkü Noel Baba'yı tanıyor. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda bekliyorum. Ayrıca hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna tıklamayı ihmal etmeyin. Bir başka videoda tarihin bir başka sayfasında yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.